Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir örgü modeli paylaşımı yapacağım. Tüm bebek örgülerinde, battaniye modellerinde, bayan yeleklerinde tercih edebileceğiniz gayet kolay ve gösterişli bir model. Yapımı da çok zevkli. Şimdi ben ilmeklerimi öncesinden hazırladım. Bir iki sırada kıvrılmasını lastik ördüm şu şekilde. Siz ne yapmak istiyorsanız sayınızı ona göre ayarlayabilirsiniz. 2 ve katları üzerine ayarlarsanız modelinizi, sayınızı model tam denk geliyor. Tığ olarak şiş olarak 3 numara örgü şişi kullandım. İp olarak da kartopunun bebe yününü kullandım. Siz ne yapmak istiyorsanız ipinizi ona göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi ben lastik kısmını ördüm. Lastik kısmını yaptıktan sonra şöyle ilk ilmeğimi örmeden aldım. Ve sıramın sonuna kadar tüm ilmeklerimi herhangi bir işlem yapmıyorum. Düz olarak sıramın sonuna kadar örüyorum. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olarak bana destek verirseniz çok sevinirim. Aynı zamanda kanalıma abone olduktan sonra zil butonunun üzerine tıklayarak oradan tümü seçeneğini seçerseniz yeni yüklediğim videolarımdan bildirim alabilirsiniz. Anında haberdar olabilirsiniz. Evet, şimdi sıramın sonuna geldim. Örgümün arka yüzünü çevirdim. İlk ilmeğimi yine örmeden aldım. Şimdi tüm ilmeklerimi ters olarak örüyorum sıramın sonuna kadar. Evet, buraya geldik. Şimdi bakın burada düz örgümüz ortaya çıkmış oldu. Bir kez daha gidip geldikten sonra modelimi kuracağım. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Daha sonra sıramızın sonuna kadar tüm ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Evet, şimdi yine sıramın sonuna geldim. Tüm ilmeklerimi düz ördüm. Bakın. Tekrar örgümüzün arka yüzünü çevirdik. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi sıramın sonuna kadar tüm ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Şimdi bu sıramızı tamamlayalım. Daha sonra birlikte devam edelim. Evet, şimdi bakın arkadaşlar, sıramızı tamamladık. Artık modelimi kuracağım. Burada krem renk ipimi ekledim. İlk ilmeği isterseniz renk değişiminde örebilirsiniz. Ama ben örmeden yaptığımda daha düzgün olduğunu fark ettim. Yoksa çünkü bu tarafta hep örmediğimiz için burada bir hafif bir yükselme oluyor. O yüzden ben ilk ilmeğimi yine örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi düz olarak ördüm. Şimdi burada bakın, bu iki ilmeğin arasında yuvalarım var. Bu birinci yuvam. Hemen şu ikinci yuvamız. Bu ikinci yuvama batıyorum. Ve buradan bir ilmek çıkardım. Tekrar arada iki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Şöyle. Evet, iki ilmeğimi düz olarak ördüm. Tekrar aynı işlemi yapıyorum. Birinci yuvamı atlıyorum. Bakın, burada ikinci yuvam var. İkinci yuvamdan bir tane ilmek çıkardım. Devam ediyorum yine. Arada iki ilmeğimi düz olarak ördüm. Tekrar bakın, bu aradan birinciye değil ikinciye battım ve buradan bir ilmek çıkardım. Yine iki ilmek ördüm ve buradan bir tane ilmek çıkardım. Sıramın sonuna kadar aynı işlemi yaparak devam ediyorum. Evet, bakın. Burada da yine bakın, bu birinciyi değil ikinci yuvama battım. Buradan bir ilmek çıkardım ve sıramın sonunda kalan iki tane ilmeğimi
düz olarak ördüm ve sıramı bu şekilde tamamlamış oldum. Şimdi sıramızı tamamladık. Örgümün arka yüzünü çeviriyorum. Pardon arkadaşlar, kusura bakmayın. Evet, örgümün arka yüzünü çevirdim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Hemen yanındaki ilmeğimi ters olarak ördüm. Bu benim alttan çektiğim ilmek. Bunu örmeden sağdaki şişime aktardım. Tekrar arada 2 tane ilmeğimi ters olarak ördüm. Sonra bu alttan çektiğim ilmeği sağ şişimin üstüne aktardım. Yine buradan 2 ilmeğimi ters olarak ördüm. Bunu sağ şişime aktardım. Aradaki 2 ilmeğimi ters olarak ördüm. Sıramın sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. Aradaki 2 ilmeğimi örüyorum. Alttan çektiğim ilmeği örmeden aktarıyorum. Bu şekilde sıramın sonuna kadar devam ediyorum. Pardon, şu evet alttan çektiğim ilmeğim, bunu örmüyorum. Sonraki 2 ilmeğimi ters olarak ördüm ve sıramı tamamladım. Evet, şimdi modelimiz 4 sıradan oluşuyor. Gittik geldik, yani 2 sırasını ördük. Bir kez daha gidip geldiğimizde bir sırası tamamlanmış olacak. Şimdi ilk ilmeğimi örmeden aldım. Daha sonra bu alttan çektiğim ilmeğin, bakın çok belli. Bununla bunun yerini değiştiriyorum. Bu şekilde yer değişimi yaptım. Şimdi hemen o önüne gelen 2 taneyi düz olarak ördüm ve bunu alıp bu 2 ilmeğin üzerinden geçirdim. Tekrar yapalım. Bunu sağ şişime alıyorum ve 2 ilmeğin yerini değiştiriyorum. Sıradaki 2 taneyi düz olarak ördüm ve bunu alıp bu 2 ilmeğin üzerinden atlattım. Bu sıramızda bu şekilde devam ediyor. Bakın, bu alttan çektiğim ortadaki ilmeğim. Bununla bu kenardaki düz olarak ördüğüm ilmeğimin yerini değiştirdim. Daha sonra bu 2 ilmeğimi ördüm düz olarak ve bu alttan çektiğim ilmeği tutup bu 2 tanenin üzerinden geçirdim. Böylece modelim ortaya çıkmış oldu. Sıramız sonuna kadar aynı şekilde örerek devam ediyorum. Evet, bakın sıramızın sonundayız. Bunu yer değişimi yapıyorum. Bu 2 ilmeğimi ördüm ve bunu bu 2 tanenin üzerinden atlattım. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm ve sıramı tamamlamış oldum, gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi örgümüzün arka yüzünü çeviriyoruz. Bu sıramızda herhangi bir işlem yapmıyorum. Tüm ilmeklerimi sıramın sonuna kadar ilk ilmeğimi örmeden aldım. Diğer tüm ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Evet, şimdi sıramızı tamamladık. Böylece modelimizin bir model sıramızı tamamlamış olduk. Şimdi aynı işlemi pembe ipimle yapacağım. Şimdi bu şu şekildeki V'lerin uç kısımları bu modellerin aralarına denk gelecek. Aralarına denk getirebilmek için ilk ilmeğimi örmeden aldım. Hemen sıradaki 2 ilmeğimi pembe ipimle örüyorum. Şimdi az önce model kurarken 2 ilmek örüp kurmuştuk. Bu kez 3 ilmek ördük. Şimdi birinci yuvaya değil, ikinci yuvaya batıp buradan ilmek çıkartıyorum. Yani 3 tane ilmeğimi ördüm ve ilmek çıkardım.
Şimdi tekrar arada 2 ilmek ördüm. Ve bakın birinciden değil ikinci yuvadan ilmek çıkardım. Yine 2 ilmek ördüm. İkinci yuvadan ilmek çıkardım. Tekrar 2 ilmek ördüm. Buradan ilmek çıkardım. Evet, bakın burada sıramızın sonunda yine 3 tane ilmeğimiz kaldı. Bunları da düz olarak ördüm ve sıramı tamamladım. Aynı şekilde 4 sıradan oluşan modelimi buraya kuracağım. Bir sonraki krem rengi sıramda yine aralara denk gelecek. Şimdi arkadaşlar modelimi bu şekilde tekrarlayarak devam ediyor. Büyüdüğünde ben daha önceden bakın bunu hazırlamıştım. Ben 3 renk kullandım burada. Siz 2 renk de yapabilirsiniz. İstediğiniz kadar renk kullanabilirsiniz. Tek püf noktası bu V'lerin uç kısımları bakın hep modellerin aralarına geliyor. Bu da şu şekilde oluyor. İlkinde 2 ilmekten sonra bu V'yi kuruyoruz. Daha sonraki model sıramızda 3 ilmek örüp düz olarak daha sonra bu V'yi kuruyoruz ve ortaya böyle harika bir şey çıkıyor. Arka kısmının görünümü bu şekilde gayet temiz. Bebek örgülerinde kullanabilirsiniz. İki renk üzerine bayan yeleklerine de kullanabilirsiniz. Evet, modelim böyle. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.